Nasıl oldu? Harika oldu. Vallahi çok güzel oldu. Şu an ilk düşündüğümden daha da keyifliymiş aslında ya. Hayalini kurduğumdan. Yani karavanı yaparken en çok hayalini kurduğumuz terastı. Evet. İlk karavanımızda yoktu, yetmiyordu. Küçük bir araçtı. Ama bunda bu hayalimizi gerçekleştirdik. Herhalde biz aşağı inemeyeceğiz bu gidişle. Gayet güzel, 10 numara. Manzara süper. Çok keyifli. Sandalyelerimize de oturduk. O da arkamıza sakladık zaten. Onun da denemesini yaptık. Evet. Ortalama 3 kişi rahat rahat. 4'ü görmedik de ama 4'ü deneriz. Size bu sefer keyif kısmını değil de daha çok yapım aşamasını, neler kullandığımızı, nasıl daha iyi olduğunu anlatacağız sizlere. Hani daha tecrübe etmedik ama duyduğumuz, araştırdığımız ve ustaların da bize söylediğine göre iyi malzemeler kullandık. Evet. Biz de size onları söyleyeceğiz. Sizlere de fikir olmuş olur hem. Bir demirden başlayayım istersen ben. Küçük bir Evet, giriş senin yapayım. daha çok teknik bilgin var. Ben not tuttum çünkü. Biz artık inelim buradan. Evet, inelim. Aşağıda anlatmaya başlayalım. Tamam. Evet Aysuncuğum. Evet, şimdi konuya girelim aşağı istersen. indik. Zor oldu inmek ama şimdi teknik kısımlarını anlatacağız teras yapımının. Merdivenden başlayalım. Evet. Ee, Şimdi merdivende, yukarıda aynı profilleri kullandık. Yani olabildiğince hafif seçmeyi tercih ettik. Çünkü kilosunun çok yüksek olmaması lazım. 3,5 tonu geçmemesi lazım. Olabildiğince hep hafif seçmeye çalıştık. Bu gördüğünüz tam şu kısım ve şu kısımlarda 27'lik dediğimiz boruları kullandık. 27.2 diye geçiyor bunlar. Yine üstünün alttaki borusu yine bu borudan. O da 27. Hemen üstündeki de 16'lık boru. Bunları hazırladık. Bunun boyutunu da söyleyelim hazır Evet, bu devam 32'lik. etmişken. Buradaki de 32'lik. Çünkü bunu taşıması gerekiyor. 32'lik bir boru kullandık burada da. Burada yalnız diğerlerinden bir farkı var. Bunların ağızlarını kapattık yine demirle. Çünkü bunu biz boyaya soktuğumuzda içinin de boyanması lazım. Sadece biz elektrostatik boya yaptığımız için buraları kapatmak zorundaydık. Bunun da uçlarını ve diğerinin ucunu da kapattık. Aslında ilk tıpa yapmıştık ama böylesi daha sağlıklı olacağı için buna çevirdik. Elektrostatik boyadan bahsetmişken hani onun özelliğini de bahsedelim. Niye ondan boyadık diye aslında. Şimdi şöyle, buradaki demir malzemelerin yağmurdan, havadan etkilenmemesi için, sudan etkilenmemesi için böyle bir yola başvurduk. Çünkü normal boya atsak belli bir süre sonra paslanma olacak. Bu yüzden elektrostatik boya dediğimiz fırın boyayı yaptık ki daha ömürlü olsun, daha uzun süre kullanabilelim. Yine sağlamlık açısından merdiveni de bu stepne aparatını da hem kapının menteşesine hem de kapıya sabitleme yaptık. Evet, İkisi de aynı şekilde. Şimdi menteşelerden bahsettik, nasıl monte edildiğinden. Asıl önemli kısım aslında terasın nasıl monte edildiği. Ondan da bahsedebiliriz. Ne aldık, neler kullandık. Şimdi yukarıda bu arabanın orijinal halinde sepet koymak için veya üstüne bir şey koymak için belirli aralıklarla vidalar var. Küçük ayaklıklar aldık 10 tane. 5 sağ taraf için, 5 sol taraf için. Bu ayaklıkların üzerine bu görmüş olduğumuz sepeti ekledik. Daha sağlam olsun diye. Yalnız şöyle bir ayrıntı var. O ayaklıkların birleşim yerleri boş. Yani bağımsız bir şekilde biz onlara ekstra bir kaynak yaptık. Aslında onu da yanımızda getirmiştik. Videoya ekleme Gösterelim şansımız şimdi. olursa birazdan onu ekleriz. O 5 buradan 5 oradan 10 ayaklık üzerine bu sepeti ekledik. Ekledikten sonra Yani arabayı delmemiş olduk aslında. evet, bu çok önemli. Arabayı hiçbir şekilde Teras delmedik. yaparken Yani sepet için delinmek. söylüyoruz. Hiçbir şekilde arabayı delmedik. Oturttuktan sonra bu görmüş olduğunuz sepete enine atkı dediğimiz profiller attık böyle. Onlar da kaçlık Dyson 32'lik de herhalde. Yine 32'lik profiller böyle ortadan attık ki yapacağımız, uygulayacağımız ahşabı üzerine rahat bir şekilde montajını yapalım diye. Yaklaşık bunun uzunluğu 4 metre civarı, biraz fazla olabilir. Böyle yandan enine de 1.60 civarı, 1.60-1.70 arası bir mesafesi var. Ahşaba geçmeden şunları da anlatalım. Şu ortası delikli metaller. Orada da küçük böyle belli aralıklarla yine delikler yaptık. Bunlar yine diğer arabalarda da mevcut. Üstüne bir şey koyduğumuz zaman onun muhafazasını kolaylaştırmak için
ip geçiş yerleri veya lastik geçiş yerleri taşımayı kolaylaştırmak amacıyla öyle bir şey denedik. Aradaki mesafeyi çok fazla bırakmadık çünkü yüksek oldukça daha böyle bizim gözümüze hoş gelmiyor. O yüzden böyle daha dar. Profiller de dahil edersek yaklaşık bir 10-11 santim uzunluğunda bir mesafe bıraktık orada da. Aslında onu daha sonra otururken yükseltecek bir şeyimiz var ama o sonraki videolara kalsın. Evet, orada yine bir planımız var inşallah. Aynen, onu evet. yaparsak. O şekil kısmı. Diğer videolarda gösteririz. Aynen, evet. Daha plan var. Bitmedi aslında Aynen, teras. devam edecek. Daha var bir şeyler. Üstüne ahşaplar dedik, montajını yaptık. Bu ahşaplarda lateks kullandık. Bunlar çam ağacı. Larex diye geçiyor. Rus çamıymış bu. Aslında daha iyileri var. Ireco diye bildiğimiz aslında su geçirmeyen, uzun ömürlü olan malzeme var ama onların bütçesi bizim aldığımız bütçeye göre 3-4 katı daha fazla. O yüzden biz bunu tercih ettik. Ki bu da Yaklaşık, sıkıntılı değil evet, aslında. Bunlar 3 metre boyunda 15 adet aldık. 15 adette 16 aldık. Bir tanesi fazla geldi. 15 adet bizim için ideal oldu. Çünkü 2.60 uzunluğunu kullanabildik. Önde güneş panelleri olduğu için. Kalan küçük parçalarla da sehpayı yaptık. Evet, büyük havalandırmanın üstüne yukarı çıktığımız zaman kullanmak için şöyle küçük bir sehpa yaptık oraya da. Onu da yukarı çıktığımızda kullanmak için. Aynen, çünkü kesin ortasına bir şey koyacaktık onun. O lazım olacaktı bize. Evet. Daha aslında bir de ağaca vernik atılacak. Evet, 2-3 kat iyice doğru. koruyuculuğu artsın Üstüne diye de vernik atmayı koruyucu düşünüyoruz. atacağız. Bunun dışında ne yaptık? Ön Öndeki tarafta lambalar. ledlerimiz var. Hani böyle bir şey yapıyorsak öne de böyle şekil olsun diye 3-4 tane Çok led hoş kullandık. gözüküyor. Ne kadar kullanırız Aynen. bilmiyoruz. Küçük, 15 Küçük. santim uzunluğunda, şöyle 3 santim yüksekliğinde. Evet. Aslında yuvarlaklar var. Onlar daha offroad tarzı. Çok hoş duruyor ama Aynen. çok kafamız karıştı. Böyle upuzun olan bütün üstü kaplayan ledler de vardı. Onlar çok ağırdı mesela. Ya bu işte bunun sonu yok. Evet, aynen. Neyse, bizimki de acayip sempatik şeyler durdu. var. 4 tane aldık. 6 watt bunlar. Altılı ledler. Zaten onlar da çok pahalı değil. 54 lira tanesi. 216 lira falan onlara verdik. Bir de elektrikçiye küçük bir miktarda onları. Ki onu da onun elektriğini de arabaya bağlar, aküsüne aküye- bağlarken aküye. Zaten arabayı elektrik- yine delmedik. Aynen, arabayı yine Kapıdan deldik. giriş Yani bu sağladık. işlemlerde sadece şu kapıları deldik. İkisi için sepette hiçbir şekilde yukarıyı delmedik. Sadece bir de menteşeleri kullandık. Yedek lastik aparatı ve merdiven için. Onun dışında üst tarafta güneş enerjisi harici hiçbir şekilde arabayı delmedik. Aynen. Zaten bu tür aracı yaparken en önemlisi tavanda çok fazla delik açmamak. Aynen. Yoksa kenarları delik deşik ediyoruz. Yok havalandırması yok vesairesi derken. Güzel. Şu an Güzel çok yaptık memnunuz. ya. Güzel oldu. En çok bunu mu oldu. sevdik sanki? Denedik, gördük, beğendik. Daha ne olsun? Daha çok şey olacak Serkan, dur. Bir tane daha var. onu Daha da var. bakalım. Eğer başarabilirsek onu Evet. da sizlerle paylaşacağız. Tamam, o zaman şimdilik bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bitti. Tamam. Çekimde miyiz Ayşe? Çekiyoruz Serkan. Şu an Halil abi son ölçüleri alıyor. İnce ayarları. Ben de her zamanki gibi ona Not alıyor muyuz şu anda? Hayır. Video çekiyoruz. onun işini engelliyorum. 138,5 hala videoya kaydettik. Tamam. Çok özel bir ağaç aldık bunun için. Bize özel mi üretildi Serkan? Evet. Larex. İnşallah doğrudur ama öyle bir şey. Şimdi mazlumlara gittim. Orada bizim tabii ki canımız ciğerimiz Mert her zaman bize yardımcı oluyor. Ona canı gönülden teşekkür ediyoruz. Şuraya bir masa yapalım diyor Maysun. Küçük şu parçalardan kalırsa. Ha? Şöyle bir tane içeceklerimizi koyarız. Şuraya biliyorsun zaten, sürpriz olsun, onu söylemeyelim. Halil abiye ne kadar teşekkür etsek az ya.